Sözlü dövüş sanatı Tong Fu. Kelimelerle savaşmak yerine barış yapmak. İletişim, bir insanın hem en büyük silahı hem de en derin yarası. Kimi kelimeler köprü kurar, kimileri duvar örer. Sam Horn'un sözlü dövüş sanatı dediği şey aslında kelimelerin o görünmez gücünü doğru kullanmayı öğretir. Yani bu kitap kazanmak için değil, anlamak için konuşmanın rehberidir. 1. Savaşma, sözcüklerle savun. Yazarın çıkış noktası şu: bir tartışmada karşındakini yenmek istiyorsan zaten kaybettin. Çünkü insanlar yenildiklerinde değil, dinlenmediklerinde uzaklaşır. Tong Fu bir çeşit sözel savunma sanatıdır. Tıpkı dövüş sanatlarında olduğu gibi. Karşındakinin saldırı enerjisini yönlendirir, karşı koymak yerine soğurur ve dönüştürür. Yani bu sanat cevap vermek için değil, çözüm bulmak için konuşmak üzerine kuruludur. 2. Tepki değil, yanıt ver. Tepki öfkenin refleksidir. Yanıtsa bilincin seçimi. Çoğumuz birisi bize bağırdığında içgüdüsel tepki veririz. Oysa Horn der ki, dur, düşün, sonra konuş. Tepki öfkenin refleksidir, yanıt bilincin seçimi. Bir cümleyle özetleyelim. Ağzımızın hızı zihnimizin önüne geçtiğinde iletişimi kaybederiz. Bir saniyelik duraksama bir ömür sürecek kırgınlığı önleyebilir. İşte Tong Fu tam da o duraksamayı öğretir. 3. Kelimelerin zehri ve panzehiri. Bazı sözcükler vardır. Karşı tarafı hemen savunmaya geçirir. Sen hep böylesin, zaten anlamıyorsun, ben sana söylemiştim. Bunlar ilişkiyi yakan cümlelerdir. Horn bu cümlelerin yerine onarıcı dili koyar. Bu konuda farklı düşünüyorsunuz sanırım. Nasıl çözeceğimizi konuşalım mı? Yani saldırı değil, çözüm dili. İletişimde sihirli kelime ama değil ve'dir. Evet ama dendiğinde köprü yıkılır. Evet ve dendiğinde köprü kurulur. 4. Dinlemek, sessizliğin sanatı. Kitap sadece iyi konuşmayı değil, iyi dinlemeyi de öğretir. Çünkü dinlemek pasif bir sessizlik değildir. Dinlemek karşındakine duyuldun hissini vermektir. Bir insan anlaşılmadığını hissettiğinde saldırganlaşır. Ama anlaşıldığını hissederse sakinleşir. Tong Fu karşındakinin sözünü bitirmesini beklemek değil, sözünün altındaki duyguyu fark etmektir. 5. Öfke ve eleştiriyle ustaca baş etmek. Birisi seni suçladığında içindeki savaşçı hemen ortaya çıkar. Ama ustalık o savaşçıyı susturabilmektir. Horn, sözel Aikido adını verdiği yöntemi anlatır. Saldırıyı engellemek yerine yönünü değiştir. Örneğin, her şeyi mahvettin diyen birine, sanırım bu konuda hayal kırıklığı yaşadın, doğru mu demek tartışmayı yumuşatır. Bu tarz cevaplar karşı tarafın öfkesini etkisiz hale getirir. Onu düşman olmaktan çıkarır. 6. Kibar olmak eşittir güçlü olmak. Kimi insanlar kibarlığı zayıflıkla karıştırır. Oysa Tong Fu tam tersini söyler. Nezaket en yüksek iletişim becerisidir. Bir tartışmada en çok dinlenen kişi, en yüksek sesi çıkaran değil, en sakin kalabilendir. Bir söz vardır. Kendini kontrol edemeyen cümlesini kontrol edemez. Kibar olmak karşındakini küçümsemek değil, kendini büyütmektir. 7. Dilin gücü, gerçeği değil, algıyı değiştirir. İnsanların sana nasıl davrandığı söylediklerinden çok onları nasıl hissettirdiğine bağlıdır. Bu yüzden Tong Fu iletişimi bir sanat olarak görür. Bir tablo gibi. Her kelime bir fırça darbesi, her tonlama bir gölgedir. Ve resim bittiğinde insanlar ne gördüklerini değil, ne hissettiklerini hatırlar. 8. Sözcüklerle barış. Sözlü dövüş sanatı bir tartışmada galip gelmeyi değil, içsel sükuneti öğretir. Çünkü bazen susmak söylenebilecek en bilge cümledir. Horn'un felsefesi kısaca şunu söyler: dil bir bıçak da olabilir, bir anahtar da. Hangisini seçeceğin senin elinde.